videomuzda ayva reçeli tarifim var. Ayva reçeli için hazırlıklara başladım. Ayvalarımızı güzelce yıkadım ve şimdi dilimlere ayırıyorum. Kabuklarını soyacağım ve içerisindeki çekirdeklerini çıkaracağım. Bu şekilde dilimlere ayırarak çok daha kolay bir temizlik yapabiliyorsunuz. Çekirdeklerini daha kolay bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu şekilde hazırlayın. Gördüğünüz gibi ortasındaki yumuşak kısmını, çekirdeklerini kolaylıkla hemen çıkarabiliyorum bu şekilde ve kabuklarını da soyarak hemen dilimleri hazırlıyorum. Ayva dilimlerini tekrar gene ince dilimler halinde tekrar kesiyorum ve bunları da ince ince doğrayarak reçellik hale getireceğim. Sizler dilerseniz daha farklı bir şekilde de hazırlayabilirsiniz ama bu şekilde çok güzel pişiyor ve ekmeğinizin üzerine de kolaylıkla alabiliyorsunuz. Bütün ayvaları gördüğünüz gibi ince dilimler halinde tekrar kesiyorum ve sonrasında da minik minik doğruyorum. Evet, bütün ayvalarımızı ben aynı şekilde hazırlamaya devam edeyim. Evet, bütün ayvalarımızı ince ince dilimledikten sonra mutfak tartısında tartacağım ve 750 gram geldi. Çekirdeklerini ve kabuklarını çıkardığım reçel için 750 gram ayva kullanıyorum. Geniş bir kabın içerisine limon dilimleri ve üzerini geçecek kadar da su katarak ayvalarımızı bekletiyorum. Ve kullanacağım şekeri ölçüyorum. Ben her zaman reçelde birebir ölçü kullanıyorum. Burada da 750 gram ayvaya 750 gram toz şeker kullanacağım. Tartımda tam 750 gram gösteriyor gördüğünüz gibi. Şimdi suyun içerisinde beklettiğim, limonlu suda beklettiğim ayvalarımı alıyorum. Gördüğünüz gibi hiç kararmadan mis gibi beklediler. Tenceremi getiriyorum ve tenceremin içerisine suyunu süzerek ayvaları alıyorum. Tenceremize aldığımız ayvalarımızın üzerine 750 gram toz şekeri hepsini serpiyorum. Ayvaları temizlerken çıkarttığım çekirdeklerden 6-7 tanesini de ayvaların üzerine bıraktım ve tenceremi gördüğünüz gibi silkeleyerek şekerleri ayvaların her tarafına gelmesini sağladım ve bir kapak ile kapatıyorum. Bunları akşamdan yapmıştım. Sabaha kadar beklettim. Gördüğünüz gibi ayvalarımız suyunu bıraktı ve tenceremin yarısına kadar kendi suyunu doldurdu. İlaveten hiç su kullanmadım. Doğramış olduğum ayvaların suyu ile reçelimi pişirmeye başlıyorum. Ocağımın altını açtım. Başlangıçta biraz yüksek ateşle başladım. 2-3 yaprak da hibiskus koyuyorum içerisine. Hem çok güzel bir aroma ve çok güzel bir renk verecek. Dilerseniz katmayabilirsiniz. Kaynamaya başladı. Bu arada kaynarken üzerinde biriken köpüğü de alıyorum. Sizler de alın. Ve ocağınızın yanından ayrılmayın. Ben çok az bir ayva reçeli hazırladığım için tencerem tam dolmadı ve taşma riskim de yok. O yüzden daha kolaylıkla yapıyorum bu işi. Hemen pişirip hemen tüketebileceğim gibi bir ayva reçeli yapıyorum. Gördüğünüz gibi pişti. Rengi de muhteşem oldu. Bu aşamada ocağımızın
ayarını en kısa getirdim ve birazdan da ocağımın altını tamamen kapatacağım. Kıvamını ayvaların suyunun daha ağırlaşmasından anlıyorum. Gördüğünüz gibi kaşıktan zor dökülüyor ve ayvalar da yumuşacık piştiler. Dilerseniz ağzınıza da alıp ezilmesini kontrol ederek ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Tam kıvamında şu anda, çünkü soğuduktan sonra da biraz daha katılaşıyor. Videomu izlediyseniz tarifimi uygulayın. Sizler de bu güzel lezzeti hazırlayın ve kahvaltılarınızda sevdiklerinize ikram edin. Mis gibi bir ayva aroması, mis gibi kokusu, lezzeti, harika bir reçel hazırladık arkadaşlar. Videomu beğendiniz ise lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız bildirim zilini de açın. Gelecek olan yeni videolardan ilk önce sizler haberdar olursunuz. Videomu paylaşmak serbesttir. Herkes kendi sosyal medyasında paylaşabilir veya arkadaşlarına paylaş butonuna basarak gönderebilir. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşebiliriz.